Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Aynı sefa ya da Latince adıyla Calendula, papatyagiller yani Asteresa ailesinden Avrupa'nın Güney ve Akdeniz havzası kökenli tek ya da çok yıllık türleri bulunan kısa boylu çalı görünümlü otsu bir bitki ailesidir. Bitkinin adı olan Calendula, Yunan dilinde küçük takvim ya da ayın ilk günü anlamlarına gelir ve bitkinin yılın ilk günlerinden itibaren tüm yıl boyunca çiçek oluşturabilme yeteneği nedeniyle ona bu isim verilmiştir. Officinalis soyadı ise tıpkı aynı soyadı taşıyan tüm bitkilerde olduğu gibi bitkinin tıbbi bir bitki olarak kullanıldığını ifade eder. Yabancı dilde ona saksı kadife çiçeği, güneşin gelini, İngiliz kadifesi, öküz gözü papatyası ya da şair kadifesi çiçeği gibi isimler verilmiştir. Kadife çiçeği adı genellikle kafa karıştırıcı bir biçimde aynı aileden birçok bitki için kullanılmaktadır. Ama benim sıklıkla koruyucu bir bitki olarak bahçenize ekmenizi tavsiye ettiğim kadife çiçeği ile aynı sefa aynı bitki değildir. Fakat aynı sefa da zararları uzak tutmak konusunda onunla benzer özellikleri gösteren bir bitkidir. Çünkü o da kadife çiçeği yani tagates gibi papatyagiller içinde yer alan kadife çiçeğinin yakın bir akrabasıdır. Aynı sefa Antik Mısır, Yunan ve Roma döneminden beri tanınan bir bitki türüdür. Onu cilt bakımında ilk kez kullananlar Mısırlılardır. Orta Çağ Avrupa'sından itibaren tıbbi amaçlı ya da mutfakta kullanılabilmesi nedeniyle yaygın olarak yetiştirilmeye başlamıştır. Aynı sefanın mızrak biçimli ve ince tüylü açık yeşil renkli yaprakları, papatya benzeri sarı ya da turuncu renkli çiçekleri vardır. Aynı sefa çiçekleri arı ve kelebek türleri tarafından tozlaştırıldığında kıvrık ve çentikli, boynuza benzeyen tohumlar oluşturur. Bitki bu tohumlarıyla kolaylıkla yetiştirilebilir. Aynı sefa Akdeniz iklimi gibi ılıman ve sıcak iklimleri sever. Fakat günümüzde artık dünyanın pek çok ülkesinde yetiştirilmektedir. Yeterince gelişebilmesi için bol güneş altında, verimli ve süzek topraklarda yetiştirilmelidir. Onu saksıda ve hatta asma saksılarda da yetiştirebilirsiniz. Aynı sefa bahçenizde fazla bakım istemeyen bir bordür bitkisi olarak kullanıma da elverişlidir. Türün en çok ilgi gören varyeteleri arasında koyu turuncu renkli çiçekler açan Indian Prince ve pembemsi turuncu renkli çiçekler açan Pink Surprise gelir. Bitki ile aynı aileden olan tarla kadifesi yani Calendula arvensis, onun zorlu koşulları oldukça dayanıklı bir yakın akrabasıdır. Akdeniz'e özgü bir başka aynı sefa türü olan ve çiçekli bir çalı görünümündeki Calendula sulfuriticosa da oldukça ilgi duyulan bir başka Calendula türüdür. Aynı sefa zehirli bir bitki olmadığı için güvenle yetiştirebileceğiniz bir çiçektir. Aynı sefa çiçekleri salatalara renkli bir görünüm oluşturması için konabilir. Yatıştırıcı niteliklerinden faydalanmak için onun taç yapraklarını bitki çaylarınıza da ekleyebilirsiniz. Hatta bazı kültürlerde onu çorba ve yahnilere de eklerler. Pahalı bir baharat olan safranın ucuz bir alternatifidir. Hatta bu nedenle ona fakir adamın safranı adı da verilmiştir. Antioksidanlar açısından zengin, A ve C vitaminleri içeren aynı sefa ile ilgili kışın sizi hastalıklardan koruyacak kullanışlı bir tarifi de değerli bitki dostlarımla paylaşmak isterim. Bu tarif için sadece bir ölçek aynı sefa çiçeği taç yaprağı ve bir ölçek de bala ihtiyacınız var. Aynı sefa yapraklarını yıkayıp kuruttuktan sonra kapaklı bir kavanoza koyarak üzerlerini örtecek kadar bal ekleyin. Kavanozu kapalı bir halde 2 hafta hiç açmadan bekletin. 2 hafta sonra kavanozdaki karışımı süzerek bu lezzetli balı çay ve diğer içeceklerinizi tatlandırmak için ya da küçük yaraları iyileştirmek için merhem olarak da kullanabilirsiniz. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, hazımsızlık sorunları yaşayan, stresten şikayet edenlere şiddetle tavsiye olunur. Tabii hamilelerin ve alerjik sorunlar yaşayanların temkinli olmasına fayda var. Aynı sefa sorunlu ciltleri yatıştıran ve nemlendiren özellikleri nedeniyle şampuan, sabun, dudak koruyucu balm ve losyon gibi birçok kozmetik ürüne de eklenmektedir. Halihazırda ben de aynı sefa içeren bir el sabunu kullanıyorum ve gerçekten de bir süre önce ciddi egzama belirtileri gösteren ellerim artık normale döndü. Özellikle kuru ya da sorunlu bir cilde sahip olanlar, piyasada bolca bulabileceğiniz aynı sefa içeren bu ürünlere mutlaka bir şans vermelisiniz. Burada marka belirtemiyorum ama halihazırda birçok markanın herhangi bir marketten temin edebileceğiniz çok sayıda aynı sefa özü içeren ürünleri var. Aynı sefa birçok kültürde neşe ve sağlıklı bir yaşam sürmeyi sembolize eder. Çiçeklerin dilinde konfor, sıcaklık ve mutluluk anlamları taşıyan aynı sefayı rüyada görmek ise hayatınızda yaşanacak yeniliklere, iyileşmeye ve pozitif değişimlere işaret edermiş. Birinden bir demet aynı sefa çiçeği almak, çiçekleri size veren kişinin sürekli sizi düşündüğü anlamına gelirmiş. Aynı sefa Orta Çağ Avrupa'sında dokunan duvar halılarındaki motiflerden geleneksel halk şarkılarına kadar birçok sanat eserine esin kaynağı olmuştur.
16. yüzyıldan kalma eski bir inanışa göre aynı sefa çiçeklerinden yapılan bir iksiri gözlerinize sürerek perileri görebilmeniz mümkünmüş. Bir başka batıl inanışa göre cebinizde aynı sefa çiçekleri taşımanız mahkemenin lehinize sonuçlanmasını sağlar, sizi cadılardan ve hırsızlardan korurmuş. Ya da çıplak ayaklarla aynı sefa çiçeklerine basan bir genç kız aniden kuşların dilinde konuşmaya başlarmış. Aynı sefa ile ilgili bunun gibi çok sayıda ve tuhaf batıl inanç var. Yunan mitolojisindeki aynı sefa çiçeğinin kısa öyküsü aslında ay çiçeğininkinin bir benzeridir. Antik Yunan döneminde Kalta adı verilen bu çiçek ile ilgili olarak Yunan mitolojisinde onun güneş tanrısı Apollo'ya aşık bir genç kız olduğu ve bütün gün güneşi izlediği için sonunda onun yakıcı ışınlarıyla kavrulup kuruyarak aynı sefa çiçeğine dönüştüğü anlatılır. Bu nedenle de aynı sefa asla söndürülemeyen bir aşk ateşini temsil eder ve astrolojide ateş grubunda yer alan burçlarla ve güneşle ilişkilendirilir. Bitkinin Farsçadaki adı olan Azeryun sözcüğü de ateş gibi parlak anlamına gelir. Orta Çağ'da sıklıkla kullanılan büyü malzemelerinden olan aynı sefadan düşük yaptırıcı, kusturucu, kanama durdurucu, ateş düşürücü, iktidarsızlık önleyici ya da diş ağrısını kesici birçok ilaç üretilmiş ve ayrıca aynı sefa böcek ve hayvan ısırıklarının yaralanma ve şişliklerin tedavisine kullanılmıştır. Günümüzde de alternatif tıpta baş ağrıları, göz iltihapları ve ateşli hastalıkların tedavisine kullanılmasına devam edilmektedir. Bitkinin yalnızca enfeksiyon önleyici ve yara iyileştirici özellikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Dilerseniz kolaylıkla yetiştirebilen bu bitkiye bir şans verip sizler de tecrübelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz bitki dostlarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki Günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.